Gökçe Astroloji kanalından herkese merhabalar efendim. Evet, geldik haftalık burç yorumuna. 29 Haziran 5 Temmuz. Bu hafta bizi haftalık burç yorumlarında neler bekliyor değil mi? Genel tablo ne? 12 burcu etkileri neler olacak? Hepsi bu videoda hazır. Hazırsanız hadi şöyle arkanıza yaslanın, bu güzel videoya başlayalım. 29 Haziran 5 Temmuz haftasına girerken gökyüzü hayatınızdaki pek çok işin, ilişkinin ve kararın dönüm noktasını bize aslında işaret ediyor olacak. Bazılarınız uzun süredir beklediğiniz o nihai haberleri alacak. Bazılarınız ise kapandığını sandığınız konuların aslında birer yarım kalmış hikaye olduğunu çok acı bir tecrübeyle maalesef fark edeceksiniz. Gökyüzü bu hafta hiç kimseye bekle, gör gibi lüksler maalesef tanımayacak. Ya geçmişteki hataları onarıp sağlam bir temel atacaksınız ya da o fevri adımların getirmiş olduğu krizlerle maalesef yüzleşeceksiniz. Merkür Retrosu, Oğlak Dolunayı, Jüpiter'in Aslan Burcu'na geçişi ve haftanın bence en sert etkisi olan Mars-Uranüs kavuşumu birleşerek toplu halde geliyorlar üstümüze. 2026 yazının kaderini bugünden şekillendiriyor. Şimdi hayatın ritminin hızlandığı ve hiçbir şeyin eskisi gibi kalmayacağı bu kritik haftanın detaylarına odaklanma zamanı diyorum. Etkilerini ciddi ciddi hissetmeye başladığımız ve 29 Haziran'da Yengeç Burcu'nda başlayacak Merkür Retrosu sadece bir iletişim karmaşası değil, adeta geçmişin hesabını kapatmak için önünüze serilen bir aynadır. 23 Temmuz'a kadar sürecek olan bu süreçte, evet yanlış duymadınız, 23 Temmuz'a kadar sürecek olan bu süreçte 2025 yazından bu yana o havada kalan, hani bir türlü sonuçlanamayan veya eksik bırakılan tüm konular ne olacak biliyor musunuz? Yeniden gündeminize maalesef gelecek demiyorum bakın, yerleşecek. İşte bu retroyu diğerlerinden ayıran aslında en önemli fark Yengeç Burcu'nun kolektif hafızayı ve kökleri tetiklemesidir. Evet, işte bu yüzden o mantığınızla hareket kısmı değil de duygusal kayıtlarınızla hareket edeceğiniz bir süreç başlıyor. Merkür Retrosu'nun tüm detaylarını, kritik tarihlerini ve 12 burcu etkilerini kanalımda tabii ki yayınladığım o özel videoda çok ayrıntılı bir şekilde anlattım. Bu süreci eğer daha bilinçli yönetmek istiyorsanız ne yapıyorsunuz? Önce bu videoyu sonuna kadar izliyorsunuz. Ardından bu güzel videomu da mutlaka izlemenizi tavsiye ediyorum. Evet, devam edelim. Şimdi 30 Haziran'da Oğlak Burcu'nda gerçekleşecek Dolunay, emeklerinizin karşılığını somutlaştıran bir terazidir. Oğlak biliyorsunuz disiplin ve sorumluluk demektir. İşte bu Dolunay kimin gerçekten sağlam bir zemin inşa ettiğini, kiminse boş hayaller peşinde koştuğunu aslında net bir şekilde bize ortaya koymuş olacak. Aynı gün Jüpiter Aslan Burcu'na geçerek bakın yaklaşık 13 ay sürecek. Evet, yanlış duymadınız. 13 ay sürecek yeni bir sahneye çıkış dönemini başlatıyor. Artık saklanma, öyle geri planda kalma veya güvenli alanı koruma dönemi bitiyor maalesef. Yaratıcılığınızı, özgüveninizi ve bireysel başarınızı parlatacağınız, hayatın merkezine yerleşeceğiniz o döngüye adım atıyorsunuz efendim. Jüpiter'in Aslan Burcu'ndaki bu 13 aylık yolculuğunu ve elbette bu büyük döngünün tabii ki tüm burçlara etkilerini sizce anlattım mı? Tabii ki kanalımda çok ayrı bir videoda detaylı bir şekilde anlattım. Özellikle önümüzdeki bir yılın fırsatlarını öğrenmek istiyorsanız gerçekten bu videoyu da kaçırmayın. Evet, devam edelim. Kısa kısa arada da hatırlatmalarımızı yapıyoruz. İyi oluyor değil mi? Şimdi haftanın aslında en sert ve patlayıcı etkisi 4 Temmuz'da İkizler Burcu'nda Mars-Uranüs kavuşumuyla yaşanacak. Bu kavuşum o tahmin edilemez çıkışları, ani kırılmaları ve beklenmedik haber akışlarını tetikleyecek bir enerjidir. O yüzden dikkat. Teknoloji, trafik ve ulaşım konularında gerçekten çok dikkatli olmanız ve fevri kararlardan kaçınmanız ve hatta duyduğunuz her haberi teyit etmeniz gerekeceğinin altını özellikle çizmek isterim. Sabırsızlığın bedeli bakın bu hafta çok yüksek. Tamam, o yüzden çok sakin oluyoruz. Gerçekten dikkat diyorum. Şimdi tabii ki bu güçlü gökyüzü etkilerinin burçlara nasıl etki ettiğini merak etmiyor muyuz? Hepimiz merak ediyoruz. Ama onun öncesinde şimdi yine küçük bir hatırlatma yapalım. Videoyu bölmeyelim. Sevgili Recai Özatay 4498 Ozlem çizgi XZ4Y'ye katıl üyeliğiniz için çok teşekkür ediyorum. Evet, benim için gerçekten çok önemli. Eğer siz de kanalıma destek olmak ve bu güzel içeriklerin daha fazla kitlelere ulaşmasını istiyorsanız siz de katıl üyeliği gerçekleştirebilirsiniz. Evet, artık
ana tabloyu belirledik. Şimdi bakalım bu hafta 12 burcu neler bekliyor? Evet, her zaman olduğu gibi sevgili Koç ve yükselen Koçlarla başlıyoruz. Bu hafta dikkatleri üzerinize çekmeniz sandığınızdan çok daha kolay olacak. 30 Haziran'da Jüpiter'in Aslan burcuna geçmesiyle birlikte kendinizi daha güçlü ifade etmeye, daha görünür olmaya ve hayatın birçok alanında ön plana çıkmaya başlıyorsunuz diyebilirim. Özellikle fiziksel görünümünüzde yapacağınız bir değişiklik hem sosyal çevrenizde hem de iş hayatınızda aslında beklediğinizden daha fazla ilgi görecek diyebilirim. İşte bu konuda güçlü bir şekilde desteklendiğinizde belirtmem lazım. Maddi konularda da olumlu gelişmeler evet olabildiğince dikkat çekiyor. Oğlak Dolunayı kariyer alanınızı hareketlendirirken uzun süredir beklemiş olduğunuz bir ödeme vardır, bir prim alacak vardır veya finansal gelişmenin sonuç vermesini sağlayabilir. Yani parasal konularda gökyüzünün desteğini gerçekten bu hafta alıyorsunuz. Şanslısınız. İş ve kariyer tarafında kendi kararlarınıza güvenmeniz gereken bir hafta diyebilirim. Gerçekten vermiş olduğunuz kararın arkasında durun derim. Oğlak Dolunayı otorite figürleriyle olan ilişkilerinizi evet biraz hareketlendirecek. Hani kendi başınıza aldığınız bir kararın beklediğinizden daha fazla destek gördüğünü de bakın bu hafta ve bu süreçte fark edebilirsiniz. Özellikle yöneticiler, kurumlar veya resmi makamlarla ilgili konularda olabildiğince görünür olacaksınız. Güzel. Şimdi aile tarafına da bakalım. Burada da sevindirici gelişmeler var. Kardeşleriniz, kuzenleriniz veya gerçekten yakın akrabalarınızla ilgili beklediğiniz bir haber gündeme gelebilir. Uzun süredir konuşulan bir aile konusu artık netleşebilir biliyor musunuz? Hani ne zamandır böyle kafanızda bir soru işaretidir, konuşulmamıştır, ertelenmiştir ama bu konu artık netleşebiliyor ve haliyle de o üzerinizdeki belirsizlik ruh hali de biraz dağılacak. Yani azıcık rahatlayacaksınız. Evet, ilişkilere bakalım. Aşk hayatı bu hafta aslında ilişkinin merkezine sadece kendi isteklerinizi koymak aslında çok doğru olmayabilir biliyor musunuz? İlişkisi olan koçlar bakın ortak hedefler, gelecek planları ve birlikte alınacak kararlar olabildiğince ön plana çıkıyor. İlişkisi olmayan koçlar içinse Jüpiter'in Aslan burcuna geçişine birlikte aslında daha dikkat çekici bir döneme girdiğini söyleyebilirim. Ama 4 Temmuz'daki Mars-Uranüs kavuşumu nedeniyle iletişim, trafik, seyahat konularında o fevri davranışlardan biraz uzak durmanız gerekecek diyorum. Çünkü bu konuda gerçekten desteklenmiyorsunuz. Aman dikkat derim. Geldik sevgili boğa ve yükselen boğalara. Siz biraz zorlanacaksınız bu hafta. Bu hafta planladığınız her şey aslında aynı hızda ilerlemeyebilir. Şimdi Merkür Retrosu'nun etkileri özellikle yakın çevreniz, iletişim trafiğiniz ve günlük düzeniniz üzerinde aslında çok daha belirgin bir şekilde çalışıyor. Geçmişte kapanmış sandığınız o bazı konular var ya yeniden gündeme gelirken aynı meseleleri tekrar konuşmak zorunda kalmayacak mısınız? Kalırsınız. Bu da haliyle can sıkmaz mı? Sıkar. Hele bir de böyle bir süreçte. Maddi tarafta da aslında dikkat isteyen etkilerin bulunduğunu özellikle belirtmem lazım. Evinizle ilgili bir masraf olabilir, teknik bir arıza çıkabilir değil mi? Evinizdeki kullanmış olduğunuz cihazlarla ilgili. Yani beklenmedik bir ödeme. Özetle söylemek gerekirse bütçenizi birazcık zorlayacak. Para konusunda da bu hafta çok fazla desteklenmediğiniz için bu durum biraz can sıkabilir ama yapacak da bir şey yok değil mi? İş tarafına da bakalım. Sorumluluklarınızın biraz arttığını söyleyebilirim. Üzerinize bırakılan o görevler ya da tamamlanması gereken işler, hatta o yetişmesi gereken projeler nedeniyle sanıyorum dinlenmeye sanki böyle biraz daha az zaman ayıracaksınız bu süreçte. Yani bunu bence yapmayın derim. Tabii ki iş de önemli ama sağlık daha önemli. Oğlak Dolunayı biliyorsunuz çalışmak ve üretmek konusunda sizi destekliyor. Bunu sakın unutmayın. Ama o konfor alanınızı korumak konusunda aynı desteği size vermiyor. Yani ben buradan hiç kıpırdamayayım, burada çalışmama devam edeyim ama o desteği alayım. İşte öyle bir şey yok. Birazcık o cesareti kırmak lazım. 4 Temmuz'daki Mars-Uranüs kavuşumuysa günlük planlarınızı biraz değiştirebilir. O ani gelişen bir seyahat olabilir. Ulaşım sorunu olabilir.
değil mi? Ya da son dakika bir program değişikliği nedeniyle biraz yani böyle bu konularda esnek davranın. Hani niye böyle oldu, neden böyle oldu gibi bir sorgu yerine bir tık daha esnek davranabilirsiniz. Şimdi bakın, sağlıkla da ilgili bedeninizin aslında size vermiş olduğu bazı sinyaller var. Bunları da lütfen duymazdan görmezden gelmeyin derim. Gerçekten önemli. Mesela nedir? İşte kontrolleriniz varsa, rutin kontrolleriniz, lütfen bunları yaptırın. Düzensiz bir uyku sistemi varsa lütfen bunu bir an önce halletmeye çalışın. Ya da gerçekten hani yorgunluk, bakın bu çok önemli. Zaten haftanın ilerleyen günlerinde daha belirgin hale geleceği için siz önleminizi şimdiden bence alın derim. Biliyorsunuz sağlık şakaya gelmez. Aşk ve ilişkiler tarafında da geçmiş konular evet yeniden açılabilir. İlişkisi olan boğalar geçmişte yaşanmış bir kırgınlığı veya böyle hani yarım kalmış bir konuşmayı yeniden gündeme taşıyabilir. Ama ilişkisi olmayan boğalar içinse yeni başlangıçlardan çok benden size naçizane bir tavsiye olsun. O geçmiş duygularla bence yüzleşme enerjisi sizin için bu hafta daha güçlü çalışıyor. Yani eski kapanmadan yeniye başlangıç yok gibi görünüyor. Evet, geldik sevgili ikizler ve yükselen ikizlere. Siz bu haftayı evet şanslı, yani kazanan olarak kapatacaksınız. Uzun zamandır böyle sürüncemede kalan bir konunun artık sonunda sonuç verdiğini görmek gerçekten sizi rahatlatacak inşallah. Ben de bekliyorum sabırsızlıkla. Oğlak dolunayının etkisiyle yarım kalan bir proje, bekleyen bir dosya veya tamamlanması gereken bir iş artık gerçekten netleşmeye başlıyor. Emek verdiğiniz bir konuda takdir toplamanız da oldukça mümkün görünüyor. Güzel. Şimdi maddi konularda haftanın aslında güçlü desteklerinden birini evet alıyorsunuz. Özellikle kendi çabanızla oluşturduğunuz gelir kaynakları ve kişisel girişimleriniz aslında daha fazla karşılık vermeye başlayabilir bu süreçte. Evet, Merkür Retrosu yeni fırsatlar almak yerine o mevcut kaynakları değerlendiren ikizleri, bakın çok net söylüyorum, gerçekten olabildiğince destekliyor. Sosyal çevrenizde bu hafta aslında önemli fırsatlar da taşıyor diyebilirim. Böyle bir arkadaşınız ya da eski bir bağlantınız veya daha önce çalıştığınız bir kişi aracılığıyla yeni bir iş fırsatının da gündeme gelebileceğini söylemem lazım. Kariyerinizde yeni bir kapı açabilmek için aslında bu gelişmeler konusunda da oldukça destekleniyorsunuz. Bakın, bu fırsatları iyi değerlendirin. Bazı ikizler için yaşam alanı ile ilgili önemli kararlar da gündemde olacak. Nedir mesela bunlar? Uzun süredir düşündüğünüz taşınma planı, ev değişikliği veya yaşam düzeninizi yeniden kurma isteği gerçekten daha somut hale gelebilecek hayatınızda. Aşk ve ilişkiler, şimdi haftanın aslında güzel etkileri sizinle çalışıyor diyebilirim. Destekleniyorsunuz bu anlamda da. İlişkisi olan ikizler için birlikte yapılacak bir seyahat, ortak bir plan veya gelecek hedefleriyle ilgili bir konuşma ilişkinizi daha güçlü hale getirebilir. Güzel, değil mi? Bence de. Ama ilişkisi olmayan ikizler içinse sosyal çevre ve kısa yolculuklar aracılığıyla yeni insanlarla tanışma konusunda da gerçekten güzel bir şekilde destekleniyorsunuz. 4 Temmuz'daki Mars-Uranüs kavuşumu nedeniyle biraz harcamalarda fevri davranmayın derim. Özellikle o hani alışveriş kısımları var ya, işte plansız harcamalar konusunda hani çok da fazla desteklenmediğinizi söyleyip burada biraz böyle bütçeyi kontrol edin derim. En azından bu hafta. Evet, geldik sevgili yengeç ve yükselen yengeçlere. Siz de biraz zorlanan taraftasınız bu hafta. Şimdi bu hafta ilerlemekten çok aslında detayları yakalamak sanıyorum sizin için önem kazanacak. İşte burcunuzda devam eden bir Merkür Retrosu biliyorsunuz. İşte bu nedenle daha önce tamamlandığını düşündüğünüz o bazı konular var ya, maalesef bunlardan kaçamayacaksınız. Yeniden önünüze gelebilir. Özellikle bakın, resmi işlemler, başvurular, sözleşmeler ve evraklarla ilgili süreçlerde böyle gözden kaçan bir detayın aslında farkına varabileceğiniz bir haftadasınız. Bak, burası önemli. O zaman ne yapıyoruz? İmza atarken, değil mi? Başvuru yaparken ya da çok önemli kararlar alırken ekstra dikkatli olmamız gerektiğini de bilmemiz gerekiyor. Çünkü bu konuda desteklenmiyorsunuz. İş hayatına baktığımızda ise evet, tempo biraz yükseliyor. Tamamlanması gereken işler, yetişmesi gereken sorumluluklar ve üzerinize yüklenen o görevler nedeniyle kendinize ayırdığınız zaman aslında bu süreçte birazcık yok gibi görünüyor. Şimdi burada bir frene basmak lazım, değil mi? Evet, o temponun içerisine kendinizi kaptırmışsınız. İşte bu yarın öbür gün değil, bu hafta için size stres kaynaklı sindirim sistemiyle ilgili bazı hassasiyetleri de geri getirir mi? Kesinlikle getirir. Çünkü her şeyin başı stres, değil mi? O yüzden
Bu temponun içerisinde tabii ki yer alın ama çok da kendinizi unutmadan, olur mu? Özellikle de bakın stres kaynaklı sindirim sistemi hassasiyeti ortaya çıkabilir. O yüzden çok ama çok dikkatli olun derim. Maddi konularda ise başkalarının fikirleri yerine ne yapın biliyor musunuz? Kendi araştırmalarınıza güvenin. Evet, çünkü öyle bir haftadasınız. Oğlak dolunayı bazı gerçekleri, evet biliyorsunuz, görünür hale getirir. Özellikle yatırım ve para konularında yanlış yönlendirmeler de bu süreçte ortaya çıkabilir. İşte bu nedenle ne yapacaksınız? Finansal kararlarınızı tamamen ve tamamen kendi analizlerinizin doğrultusuna vermeniz sanıyorum bu süreçte çok daha sağlıklı sonuçlar getirecektir sizin için. Şimdi aile tarafında da aslında biraz duygusal etkilerin güçlü çalıştığını söylemem lazım. Özellikle aile üyelerinden biriyle yapılacak bir konuşma veya böyle hani geçmişten gelen bir konu sizi böyle bir süreliğine duygusal moda bağlayabilir. Yani biraz içinize dönebilirsiniz. Özellikle anne, baba veya aile büyükleriyle ilgili gelişmeler karşısında biraz hassas davranabileceğiniz bir haftadasınız. Biraz duygusallık var anladığım kadarıyla. Sakin kalmakta fayda var değil mi? Neticede onlar anne ve babalarınız ya da aile büyükleri. Evet, Merkür Retrosu'nun etkisiyle özellikle bakın randevular, görüşmeler ve iletişim trafiğinde biraz aksaklıkların yaşanabileceğini söylemem lazım. İşte bu nedenle alternatif planlar oluşturmanız sanıyorum sizin için daha faydalı olacaktır. Yani mutlaka bir B planınız olsun, olur mu bu süreç içerisinde? Aşk ve ilişkilere baktığımızda aşk hayatında belki de haftanın en güçlü etkileri ilişkiler alanında çalışacak. Özellikle bakın ilişkisi olan yengeçler. 30 Haziran'daki Oğlak Dolunayı ilişkinin aslında geleceğiyle ilgili çok önemli kararları gündeme getirebilir. Birlikte yaşama fikri, değil mi? Bunlar çok önemli. Evlilik daha ne olsun, değil mi? 2 kişi kararını veriyor ve bir hayata evet diyorsunuz. Ortak sorumluluklar veya ilişkinin yönü konusunda gerçekten güzel netleşmeler yaşanabilir. Peki ya ilişkisi olmayan yengeçler diyeceksiniz, değil mi? Evet, şimdi Merkür Retrosu geçmişi biliyorsunuz yeniden hareketlendirir, önümüze getirir. Şimdi eski bir kişi, kapanmamış bir hikaye veya uzun süredir böyle zihninizde yer eden bir konu yeniden evet gündeminize gelebiliyor. İşte bu hafta bana kalırsa yeni bir ilişkiye başlamaktan çok hani geçmişte kalan o duyguları anlamak sanıyorum daha önemli ve görünür kılacak sizi. Bence bu hafta bunu yapın derim. Evet, geldik sevgili aslan ve yükselen aslanlara. Siz de kazanan taraftasınız bu hafta. Evet, bu hafta gökyüzünün en güçlü desteğini alan burçlardansınız. Vallahi tebrik ediyorum. 30 Haziran'da biliyorsunuz Jüpiter'in burcunuza geçmesiyle birlikte yaklaşık 13 ay sürecek yeni bir büyüme döngüsüne gireceksiniz. Özgüveniniz yükselecek, görünürlüğünüz artacak ve bu konuda gerçekten çok güçlü bir şekilde destekleniyorsunuz. Kariyer tarafında da olabildiğince güzel gelişmeler yaşanacak. Uzun süredir böyle beklediğiniz bir unvan, yetki artışı veya yeni bir sorumluluk gündeminize gelebilir. Oğlak Dolunayı özellikle emek verdiğiniz işlerde sonuç alma ve görünür olma fırsatı da yaratacak sizler için. Vaha, güzel bir hafta. Maddi konularda da yüzünüzü güldüren gelişmelerin yaşayabileceğini de söylemem lazım. Daha önce yatırım yaptığınız bir alanın değer kazanması veya beklediğiniz bir kazancın ortaya çıkması ya da finansal hedeflerinize yaklaşmanızı sağlayabilecek güzel gelişmeler var bu hafta. Özellikle bakın uzun vadeli planlarda gerçekten çok ama çok olumlu etkiler alıyorsunuz. Hepsini değerlendirin. Aşk hayatında ise kendi isteklerinizi ve hedeflerinizi aslında daha net ifade etmeye başlayacağınızı da söyleyebilirim. İlişkisi olan aslanlar için özellikle gelecek planları, ortak hedefler ve ilişkinin yönü hakkında aslında çok ama çok önemli konuşmalar yapılabilir. Partnerinizle aynı vizyonu paylaşmak biliyor musunuz ilişkinizi gerçekten güçlendirecek. İlişkisi olmayan aslanlarsa Jüpiter'in burcunuza geçmesiyle birlikte aslında daha fazla dikkat çekmeye başlıyor. Yeni tanışmalar, romantik fırsatlar konusunda da gerçekten bu hafta olabildiğince güçlü destek alıyorsunuz. Bakın aşk, maddi kısım değil mi? Kariyer, görünürlük, hedefler, planlar bunların hepsi bu hafta sizin için çalışıyor. Bence meyveleri toplayın derim. Her zaman bu kadar şanslı olmayabilirsiniz değil mi? Geldik sevgili Başak ve yükselen Başaklara. Evet sevgili Başaklar, siz biraz bu süreçte zorlanacaksınız. Bu hafta bazı konularda böyle kontrolünüz dışında gelişen aslında durumlarla uğraşmanız gerekebilir. Özellikle maddi konularda böyle beklenmedik bir ödeme değil mi? Hep o beklenmedik zamanlarda gelir o ödemeler. İşte fatura veya borç gündeme gelebilir. Ay sonu özellikle bütçenizi böyle yeniden düzenlemek zorunda kalabilirsiniz. İşte yaşayacağınız bu sıkıntılardan dolayı. Para
Para konusunda gerçekten daha kontrollü hareket ederseniz sanıyorum bu hafta sizin için daha sağlıklı ve karlı olacak. Yani o kesenin ağzını çok fazla açmayın derim. Hatta uzak durun bu hafta o keseden. Yakın çevrenizde olan iletişimlerde de birazcık dikkatli olmak gerekiyor. Gerçekten sizin için zorlayıcı bir hafta. Merkür Retrosu'nun etkisiyle söylenen o sözler, yanlış anlaşılmalar olabilir. Hatta bakın bazı konuşmalar yani küçücük bir şeydir ama o kadar hani gereğinden fazla büyüyebilir ki hani siz bile ne alaka diyebilirsiniz. O yüzden aman diyorum. Özellikle bakın kardeşler, akrabalar ve yakın arkadaşlarla iletişim kurarken çok net olun. Gerçekten bu sizin için çok faydalı olacak. Çünkü bu konuda maalesef ve maalesef bu hafta desteklenmiyorsunuz. Şimdi biraz da sağlık kısmına bakalım. Özellikle bakın zihinsel yorgunluk konuları. Bu hafta sizin için ön plana çıkan konu. Sürekli düşünmek, aşırı derecede stres yapmak ve hatta bakın aynı konu üzerinde fazla yoğunlaşmak ne yapar? Bedeni bozmaz mı? Ruhu, bedeni, uyku düzenini, yeme içme her şeyi etkiler ve birbirlerini tetiklerler. Bunun sonucunda da bakın ciddi bir şey bu. Bağışıklık sisteminiz bile zayıflayabilir. Aman ne olursunuz hiçbir şeyi bu kadar kafanıza takmayın. Sağlıktan ötesi boş. İş hayatındaysa detaylara fazla takılmak biraz böyle sanki büyük resmi kaçırmanıza da neden olabilecek. Hani her şeyi mükemmel yapmaya çalışırken de zaman kaybı yaşarsınız. Bence buna gerek yok. Olabildiği kadar olsun, gerisi takdir ilahi diyeyim bence. Oğlak Dolunay'ı biliyorsunuz sonuç odaklı hareket etmenizi destekliyor. Evet ama gereğinden fazla kontrolcü davranmanızı maalesef desteklemiyor. Ben orada yokum yalnızsın diyor. Eğitim, kurs, akademik süreçler veya resmi başvurularla ilgili de beklediğiniz bir sonuç düşündüğünüzden biraz daha geç gelebilir. Evet bu da biraz can sıkacak. Evet bu gecikme tabii ki haliyle moralinizi bozacak ama ne olur bozmasın. Çünkü bakın Merkür Retrosu nedeniyle zamanlama sorunları sadece sizin için değil ki birçok kişi için zaten aynı şekilde çalışıyor. O yüzden üzülmeyin. Aşk hayatında ise bu hafta böyle daha çok zihinsel sorgulamalar ön planda olacak. İlişkisi olan Başaklar aslında partnerlerinin tavırlarını ve ilişkinin geleceğini daha fazla değerlendirebilecekleri bir hafta. İlişkisi olmayan Başaklar içinse yeni başlangıçlardan çok aslında hani mevcut beklentileri biraz gözden geçirmek sanıyorum bu süreçte sizi daha güçlü çıkartacak. Bence deneyin derim. Evet zor bir hafta farkındayım ama umarım kazasız belasız atlatırsınız diyorum. Geldik sevgili terazi ve yükselen terazilere. Evet şanslı ve kazanan taraftasınız. Şimdi bir süredir böyle belirsiz kalan konuların netleşmeye başlaması sizi evet rahatlatacak. Özellikle ilişkiler alanında yaşanan o kararsızlıklar, soru işaretleri veya belirsizlikler artık daha görünür hale gelecek. Oğlak Dolunayı sayesinde aslında neyin devam etmesi gerektiğini ya da neyin geride kalması gerektiğini çok net bir şekilde görebileceksiniz. Yani o perdeler, sisler kalkacak. Maddi tarafta ise aslında bakın olumlu etkiler alıyorsunuz biliyor musunuz? Evet gayrimenkul, yatırım, ev alım satımı veya uzun vadeli finansal planlarla ilgili beklediğiniz bir fırsat bakın çok net söylüyorum karşınıza çıkabilir. Özellikle doğru zamanda doğru karar vermek konusunda da desteklendiğinizi gerçekten bütün samimiyetimle söylemem lazım. Sosyal çevrenizde de bu hafta önemli fırsatlar var. Özellikle bakın dikkat edin tamam mı? Katıldığınız bir organizasyon, toplantı ve sosyal ortam sayesinde profesyonel hayatınıza katkı sağlayacak yeni bağlantılar kurabilirsiniz. Jüpiter'in Aslan Burcu'na geçişi özellikle çevre desteği konusunda bakın sizi olabildiğince güçlendirecek. Yani sadece böyle bir organizasyona katılmıyorsunuz. Bakın ne dedim? Özellikle katılmış olduğunuz bu organizasyonlar ve çevre desteği konusunda güçleniyorsunuz ve size gerçekten profesyonel hayatınızda da bu toplantılar ve bu görüşmeler güzel katkılar sağlayacak. Bunu da değerlendirin. Peki çocukları olan teraziler için de güzel bir haberim var. Evet, eğitim, gelecek planları veya çocukların gelişimiyle ilgili çok olumlu, güzel gelişmeler yaşanabilir. Uzun süredir üzerinde durduğunuz bir planın artık sonuç vermeye başladığını da nihayet bu hafta görebileceksiniz. Kişisel gelişim tarafında da aslında önemli anlamda destek alıyorsunuz biliyor musunuz? Evet, yani kişisel gelişim derken nedir? İşte eğitimler, kurslar, seminerler veya ne bileyim hani kendinize yaptığınız bir yatırım varsa bunlar bakın ilerleyen dönemde hem prestij
hem de size gerçekten yeni güzel fırsatlar olarak geri dönebilecek. Aşk ve ilişkiler haftanın en güçlü etkilerinden birini alıyorsunuz. Evet, ilişkisi olan teraziler için uzun süredir belirsiz kalan bir konu netleşebilir. İlişkisi olmayan teraziler ise sosyal çevre aracılığıyla dikkat çekici tanışmalar yaşayabilir. Yeni insanlarla tanışma konusunda da gerçekten olabildiğince destekleniyorsunuz. Geldik sevgili akrep ve yükselen akreplere. Evet, sizler de kazanan taraftasınız. Şimdi bakın, bu hafta uzun zamandır verdiğiniz emeklerin karşılığını almaya başlıyorsunuz. Özellikle maddi konularda sizi heyecanlandıracak çok güzel gelişmeler gündeme gelebilir. Jüpiter'in Aslan burcuna geçişi kariyer alanınızı gerçekten güçlendirirken ek gelir yaratabileceğiniz çok güzel bir fırsat da karşınıza çıkabilir. Para konusunda bakın, çok net söylüyorum, çok güçlü bir şekilde destekleniyorsunuz. Aman diyorum, bu desteklenir dönemde bu fırsatları da lütfen güzel bir şekilde değerlendirin. Kariyer tarafında da dikkat çekici etkiler alıyorsunuz. Uzun süredir böyle sessizce yürüttüğünüz çalışmaların aslında fark edilmesi, yöneticilerinizin veya böyle karar verici kişilerin de dikkatini çekmeniz mümkün. Bakın, gerçekten yine güzel bir gelişme sizin adınıza. Oğlak Dolunay'ı özellikle stratejik hamleler yapan akrepleri bakın olabildiğince destekliyor. Bu hafta attığınız adımların etkisi önümüzdeki aylarda daha belirgin hale gelebilecek. Bakın, bunu da görebileceksiniz. Ve sağlık tarafında da bakalım. Evet, güzel, olumlu bir süreçten geçiyorsunuz. Bakın, başlamış olduğunuz belki bir program vardır, diyet programı vardır, bir spor programı vardır, beslenme düzeniniz vardır veya detoks çalışmaları vardır, değil mi? Dönem dönem hepimiz yapıyoruz, ben de yapıyorum. İşte bedeninizin daha güçlü tepki vermesini bakın bu süreçte görebileceksiniz. Sağlıklı ve doğru yoldasınız. O koca bir hafta deyip geçmeyin. Neler olur neler, ne kaloriler ne yağlar gider, değil mi? Bu anlamda da destekleniyorsunuz. Aşk hayatında da netlik kazandıran güzel etkiler var. İlişkisi olan akrepler için açık iletişim, bakın dürüstlük olabildiğince ön plana çıkıyor. Uzun süredir konuşulmayan bazı konuların masaya yatırılması aslında bakın ilişkinizi zayıflatmak için değil, tam tersine güçlendirmek için gelecek ve bunu da mutlaka yapın diyorum. İlişkisi olmayan akreplerse aslında ne istediklerini daha net fark etmeye başlayacaksınız, biliyor musunuz? İşte bu nedenle karşınıza çıkan kişiler konusunda lütfen seçici davranın. Evet, yani acele karar vermeyin derim. Ancak 4 Temmuz'daki Mars-Uranüs kavuşumu var ya, işte bu kavuşum nedeniyle de ortak para konularında öyle ani kararlar vermemeye de ne olur dikkat edin, olur mu? Özellikle krediler, borç veya böyle ortak yatırımlar konusunda çok da fevri davranmamak lazım. Aksi halde zorlayabilir sizi bu hafta. Evet, güzel bir hafta aslında sizin için de, değil mi? Her anlamda tadını keyifle çıkarın derim. Evet, geldik sevgili yay ve yükselen yaylara. Siz de kazanan taraftasınız bu hafta. Evet, önünüzde yeni ufuklar açılmaya başlıyor. Bakın şöyle göğe bakın, ufuklara bakın, değil mi? Ufkunuz açılsın, genişlesin. Jüpiter'in Aslan burcuna geçişle birlikte eğitim, yurt dışı bağlantıları, uzak şehirler veya kişisel gelişim alanlarında bakın oldukça güçlü destekler var. Bazı yaylar içinse eğitim fırsatı, bazıları içinse uzak bağlantılı bir gelişme aslında hayatının yönünü değiştirecek kadar çok ama çok önemli olabilir. Gerçekten sizin için altın yer burası. Burayı sakın atlamayın. Uzun süredir aklınızda olan bir iş fikri veya böyle bağımsız çalışma planı varsa aslında bu hafta daha somut hale gelecek bu fikir. Oğlak Dolunay'ı biliyorsunuz, maddi hedeflerinizi netleştirirken kendi işinizi kurmak veya ek gelir yaratmak adına aslında ilk ciddi adımları atmanız konusunda da sizi gerçekten destekliyor. Bence o adımı hiç geciktirmeyin. Hazır bu hafta destekleniyorsunuz, bence o adımı atın ki devamı gelebilsin, değil mi? Evet, sosyal çevrenizden de gelecek bir haber veya karşılaşacağınız bir kişi olaylara bakış açınızı biraz değiştirecek. Bu hafta duyacağınız bir bilgi aslında önümüzdeki dönemde vereceğiniz kararların da temelini oluşturabilir. O yüzden diyorum aman çok temkinli olun, tamam mı, ve dikkatli olun. Maddi konularda da aceleci davranmamak sanıyorum size bu süreçte, en azından bu hafta, gerçekten avantaj sağlayacak. Merkür Retrosu devam ederken yüksek riskli hamlelerden de ne yapıyoruz? Uzak duruyoruz ve güvenli büyüme stratejilerini izlemek hepimiz için, yani sizin için gerçekten çok daha doğru sonuçlar verecek. Aslında doğru bir cümle, hepimiz için değil mi? Ama sizin için ekstra sonuçlar verecek. Gökyüzü kontrollü hareket eden yayları aslında özetle söylemem gerekirse destekliyor.
Tamam. Kontrollü ama. Kontrollü hareket edeceğiz. Aşk hayatında ise iletişim evet olabildiğince ön plana çıkıyor. İlişkisi olan yaylar için partnerle yapılacak samimi bir konuşma, ortak hedefler veya gelecek planları ilişkinize aslında yeni bir soluk getirebilir. İlişkisi olmayan yaylar içinse biraz uzak bağlantılı böyle tanışmalar ve sosyal çevre aracılığıyla gelişen bir yakınlaşmada sanki böyle dikkat çekiyor, böyle bir heyecan kıpırtıları olabilir. Hayırlısı olsun hakkınızda diyelim. Evet, siz de tadını çıkarın bu güzel haftanın. Evet, adım adım sona doğru yaklaşıyoruz. Geldik Oğlak ve yükselen Oğlaklara. Üzgünüm ama siz biraz zorlanacaksınız. Bakın bu hafta bazı gerçeklerle yüzleşmeniz gerekebilir sevgili Oğlaklar. 30 Haziran'da burcunuza gerçekleşen Dolunay, evet, özellikle ilişkiler, sorumluluklar ve hayatınızdaki denge konularını olabildiğince görünür hale getiriyor. Görmezden gelinen konular artık ertelenmek istemiyor diyebilirim. Aşk hayatında ise haftanın belki de en güçlü etkileri çalışıyor. İlişkisi olan oğlaklar için partnerinin sorumluluk almaması. Bu çok önemli değil mi? Hani sürekli sen o yükü taşırsın ya da ne bileyim hani geleceğe dair böyle beklentiler konusunda çok önemli konuşmaların gündeme gelebileceği bir hafta. Evet, bak, karşı taraf sorumluluk almıyor. Hep sen alıyorsun o sorumluluğu. Ya da geleceğe dair senin beklentinle partnerinin beklentisine. İşte bu gibi konuşmalar gündemde olacak. Bazılarınız için bakın bu süreç, bu konuşma ilişkiyi güçlendirecek, değil mi? Her zaman olduğu gibi. Bazıları içinse net kararlar alınmasını sağlayacak. Evet, en azından bir orta yol bulunacak, değil mi? Belirsizlikten iyidir. İlişkisi olmayan oğlaklar içinse geçmiş deneyimlerden kaynaklanan bazı duvarları böyle fark edebilirsiniz. Yani yeni insanlara böyle şans vermeden önce kendi beklentilerinizi sanıyorum gözden geçirmeniz bu süreçte daha güzel olacak. Aile tarafında da dikkat isteyen etkiler bulunuyor. Özellikle bakın anne, baba, aile büyükleri, yaşanacak bir fikir ayrılığı enerjinizi biraz düşürecek. Çünkü anlıyorum sizi, değil mi? Bazen o kuşak çatışması yaşanabiliyor. Yaş farkı da var, değil mi? Dolayısıyla da böyle bir sıkıntı var. Biraz enerjiniz düşecek. Yani her şeyi kontrol etmeye çalışmak yerine ne yapın biliyor musunuz? Bazı konularda biraz esnek davranın. En azından bu hafta. Çünkü daha doğru sonuçlar verecektir sizin adınıza. Maddi konularda da ortak para, işte ne bileyim ortak hesaplar veya böyle paylaşılması gereken sorumlulukların da gündeme gelebileceğini söylemem lazım. İşte bu nedenle finansal süreçlerde detaylara aman diyorum, ne olur çok ama çok dikkat edin derim. Kariyer tarafında da evet yoğun bir tempo var ve bu tempo aynen devam ediyor. Aslında çok çalışmanıza rağmen beklediğiniz takdiri de hemen göremeyebilirsiniz. Bundan biraz şikayetçi olabilirsiniz. Şimdi bu durum emeklerinizin boşa gittiği anlamına elbette ki gelmiyor. Oğlak Dolunay'ın sonuçları biliyorsunuz görünür hale getirirse de yani her şeyi aynı anda da gerçekleşmeyebiliri de size aslında göstermek ister. Yani hepsi bir arada olmuyor, değil mi? Olsa zaten o hayat bayram olur. Sağlık kısmında da lütfen özellikle bakın bel, sırt, iskelet sistemi, tamam mı? Bakın bunlar çok önemli. Buralarda hassasiyetler yaşanabilir. Dikkat edin derim. Yani ağır yüklerin altına girmek ya da bedeni fazla zorlamak, yani ne gerek var? Bu haftada zaten bu anlamda da hiç ama hiç desteklenmiyorsunuz. Stres yok. Biraz daha sakin geçirin bu haftayı derim. Evet, geldik sevgili Kova ve yükselen Kovalara. Üzgünüm ama evet siz de biraz zorlanacaksınız. Şimdi son dönemdeki yoğun tempo evet artık bedeniniz tarafından, bakın çok önemli. Daha ilk cümleyle başlıyorum. Bedeniniz tarafından daha yüksek sesle size hatırlatılmaya başlıyor. Bakın, dinleyin o sesi. İş, sorumluluklar ve günlük koşturma nedeniyle evet kendinize yeterince zaman ayırmıyor olabilirsiniz. Ama aşırı çalışma temposu nedeniyle dinlenme ihtiyacınızı da görmezden gelmek konusunda bakın bu hafta desteklenmiyorsunuz. Eğer siz bunu ihmal etmeye devam ederseniz bir takım sağlık sorunlarıyla karşı karşıya kalabilirsiniz. Aman dikkat. İş hayatında devam eden yükümlülükler nedeniyle evet günlük düzeninizi yeniden organize etme gibi bir durum söz konusu olabilir. Yani yeniden bir plan yapılabilir ki çok normal. Oğlak Dolunay'ı bazı eksikleri böyle görünür hale getirirken sizin adınıza ama ertelenen işleri de tamamlamak konusunda da sizi birazcık bu süreçte zorlayacak gibi duruyor. Maddi tarafta da ortak gelirler, eşin geliri, işte ne bileyim ortak yatırımlar veya paylaşılması gereken finansal sorumlulukların da gündeme gelebileceği bir hafta. Bakın, beklenmedik bir düzenleme nedeniyle harcama alışkanlıklarınızı yeniden gözden geçirmeniz gerekebilir. Önemli bir uyarı. Yani para konusunda ne diyorum? Daha planlı, daha kontrollü hareket edin diyorum. Aman. Evet, çocuk sahibi olan kovalar içinse çocukların günlük düzenindeki o değişiklikler
programınızı biraz etkileyebilir. Bazılarınız için eğitim, kurs ve günlük rutinlerle ilgili yeni düzenlemeler yapmak gerekebilir. Evet, sosyal çevrede de biraz dikkat isteyen etkiler var. Özellikle arkadaş grupları veya ekip çalışmalarında yaşanabilecek liderlik mücadelesi gibi gereksiz tartışmalardan ne yapıyorsunuz? Uzak durun, çünkü böyle tartışmalar olabilir. 4 Temmuz'daki Mars-Uranüs kavuşumu bu alanda ani gerilimler oluşturabileceği için, o yüzden dedim işte, yani aman dikkat edin, o fevri davranışlardan, o ani çıkışlardan aman diyorum. Yani ne girin, bence uzak kalın. Aşk hayatında da iletişim dili evet olabildiğince önem kazanıyor. Özellikle bakın, ilişkisi olan kovalar partneriyle farklı düşünsel yaklaşımlar nedeniyle anlaşılmadıklarını hissedebilirler. Bu çok normal değil mi? İlişkide belli bir süre sonra, değil mi, böyle bir soru sorulabilir. Bence haklı çıkmaya çalışmak yerine ne yapın biliyor musunuz? Anlaşılmaya çalışmak ilişkinizi koruyacaktır. Bence bu taktiği deneyin derim. Ve yorumlar kısmında da bekliyorum. İlişkisi olmayan kovalar içinse sanıyorum bu hafta yeni başlangıçlardan çok aslında kendi beklentinizi gözden geçirmeniz sanıyorum enerjinizi daha güçlü bir şekilde çalıştıracak ve size geri dönüşü daha güzel olacaktır diye düşünüyorum. Evet sevgili balık ve yükselen balıklar, bu hafta biraz zorlayacak sizi. Özellikle ev ve aile konuları gündeminizde fazla yer kaplayabilir. Özellikle ev içinde yaşanabilecek böyle teknik bir arıza, ne bileyim tadilat ihtiyaçları, işte beklenmedik masraflar planlarınızı böyle yeniden düzenlemenizi gerektirebilir. Özellikle de yaşam alanınızla ilgili konularda ekstra harcamalar gündeme gelebilir. Haliyle değil mi? O evin içinde yaşıyorsak o yaşanan herhangi bir aksaklık düzelene kadar hem maddi anlamda canımız sıkılır hem de manevi anlamda. Evet, birazcık böyle bir durumla karşı karşıya kalabileceksiniz ama işte özel yaşam alanı ile ilgili olduğu için de ekstra bir harcama gündemde olabilir. Günlük hayatın temposu da sizi birazcık yoracak gibi görünüyor. Yani sürekli böyle yetişmesi gereken işleriniz, evet, sorumluluklarınız ya da böyle hani zihinsel yoğunluk, bakın bağışıklık sisteminizi olabildiğince zayıflatacak gibi duruyor. Neden bağışıklık sistemi? Çünkü stres, değil mi? Hiçbir şey yokken hasta değiliz deriz. Herhangi evin içinde de hasta olan kimse yoktur ama stres maalesef ve maalesef zaten baş düşmanı, değil mi? Bağışıklığımızı olabildiğince düşürür. Sistemi alt üst eder. İşte bu süreçte ve özellikle bu haftada böyle bir sıkıntıyla karşılaşabilirsiniz. Bence bedeninizin vermiş olduğu, lütfen bak, aslında beden bize hep o sinyalleri veriyor da biz görmezden geliriz. Hep ihmal ediyoruz. Hayır. Bu hafta öyle bir hafta değil. O sinyalleri lütfen dikkate alın diyorum. Çünkü sağlık konusunda kendinizi ihmal etmemeniz gereken bir hafta. Çünkü bu hafta bu konuda maalesef desteklenmiyorsunuz. Ekstra dikkat diyorum bu kısma. Bakın eğitim, spiritüel çalışmalar ve kişisel gelişim alanında da alacağınız bir haber. Bakın dikkatinizi çok farklı bir yöne doğru çekebilir, biliyor musunuz? Evet, bazılarınız yeni bir eğitim sürecine başlamak isterken ilgilenmiş olduğu bu alanlarla ilgili. Bazıları da hayatına farklı bir bakış açısı kazandıracak bir gelişmeyle de karşılaşabilir. Evet, bakın bu alanlar aslında sizi bir nebze de olsa destekliyor. Değerlendirebilirsiniz. Bu zorlu haftada en azından yüzünüz gülebilir. Maddi tarafta sabır gerektiren etkiler bulunuyor maalesef. O geçmişte yapılan yatırımın sonucu, beklenen bir ödeme veya finansal bir süreç evet netleşmeye başlayacak da ama o istediğiniz hızda maalesef ilerleyemeyebilir. İşte bu da tabii ki ne yapar? Biraz can sıkar. Belki siz o eldeki parayı harcadınız. Nasıl olsa tamam işte para gelecek diye. O da beklenen tarihte gelmiyor. Ne yapacak? Bu da can sıkıntısı. İşte stres sonra sağlık ne oluyor? Alarm veriyor. Olmaz. Aşk hayatında ise duygusal hassasiyetler evet artıyor. İlişkisi olan balıklar kendilerini böyle zaman zaman hani anlaşılmamış hissedebilir. Açık iletişim kurmak, bakın bu konuda en doğru yöntem, tamam mı? Açık ve net olacaksınız. İlişkisi olmayan balıklar içinse biraz geçmiş duygular, kapanmamış hikayelerin yeniden gündeme gelebileceğini de söylemem lazım. Kapatamıyorsunuz şu defterleri. Bir kapatın. Evet, hepimizin değil mi hayatında dönem dönem oluyor. Sadece aşk olarak değil ki her şey. Evet, 4 Temmuz'daki Mars-Uranüs kavuşumu nedeniyle aile içinde ani tepkiler vermemeye de aman ne olur çok dikkat edin, olur mu? Özellikle ev ve aile konularında bakın fevri kararlar alma konusunda da bu hafta desteklenmediğinizin altını ben de bir kez daha Gökçe olarak çiziyorum efendim. Zor bir hafta, dediğim gibi önce sağlık, bakın en önemlisi o. Ailevi konular var, ilişkiler konuları
biraz daha dikkat isteyen, hassas isteyen konular. Özellikle net olduğunuz takdirde bu süreci bir tık daha böyle rahat geçirebilirsiniz. Ama toparlayacak olursak zorlanacağınız bir hafta. Evet, güzel bir videoydu. Haftalık burç yorumunun sonuna geldik. Yeni haftada yeni yorumlarda buluşmak üzere efendim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.